Merhaba ahşap tutkunu dostlar. Bu videoda 5 farklı renkte ve 5 farklı yükseklikte kesmiş olduğum ahşap küpleri birleştirerek 2100 parçadan oluşan bu duvar dekorasyonunun yapım videosunu izleyeceksiniz. Ve bu projeye çerçeveler de ekledim birçok sayıda. Bu çerçevelerin içinde led dönüyor ve mıknatıslı çerçevelerim var. Bunların amacı şu: resmi istediğim zaman kolay bir şekilde çıkartıp yenisiyle değiştirmek için kolay bir şekilde hemen taktım. Kolay bir şekilde çıkarttım. Evet, daha fazla zaman kaybetmeden bu zahmetli işin yapım videosuna geçelim. Hep beraber izleyelim. Öncelikle işe 4'e 4 kesimdeki ahşabı dilimleyerek başlıyorum. 1, 1,5, 2, 2,5 ve 3 cm olmak üzere 5 farklı yükseklikte ahşaplar elde ediyorum. Farklı boylarda kestiğim parçaları düzgün bir şekilde istiflemeye çalışıyorum ki 2100 parça olduğundan dolayı toplamda yapacağım bir hata işin bitme süresini uzatacaktır. Bunu kesmesi bile arkadaşlar bir günümü aldı. Zımparalama işleminde 220 kum zımpara kullanıyorum. Öncelikle bana bakan yüzeyi zımparalıyorum. Daha sonra köşelerden pal kırarak yan yüzeyleri de zımparalayarak bir parçanın zımparalama işlemini tamamlamış oluyorum. Ama bu da tabii ki çok uzun sürdü ve her iş sonunda üstüm başım çılgın gibi tozlu bir şekilde eve döndüm. Zımparalama işlemi tamamlandıktan sonra istifleme işini tekrardan yaptım. Tabi burada onlarca zımpara kağıdı kullanmış oldum. Özellikle de çıralı olan malzemeye denk geldiği zaman zımpara kağıdı hemen doluyor. Boyama işlemini burada kısa olarak gösteriyorum ama bu işlemin 7 gün sürdüğünü belirtmek isterim. 5 farklı renk kullandım. 5 farklı renk, 5 farklı büyüklük bana 25 farklı desen elde etmemi sağladı. Ve her seferinde de istiflemeye devam. Fason kesim atölyesinde kestirmiş olduğum 4 tane plakayı ve yan korumaları montajını yapıyorum. Burada kare şeklinde kesmiş olduğum parçaları yan yana bu plakaya yapıştıracağım. Yanları kapatmamdaki sebep ise bir taşma yapmasın. Eğer bu taşmayı yaparsa montaj esnasında sıkıntı yaşatacaktı bana. Süreç olarak en zorlu aşamalardan birisi burası. Yan yana dizerken şuna dikkat etmeye çalışıyorum. Aynı rengin yan yana denk gelmemesi ve yan yana koyduğum parçaların yüksekliklerinin birbirinden farklı olması. Burada 25'erli gruplar halinde yapıyorum ki eşit bir dağılım olsun. Daha sonradan bir parçanın yokluğunu çekmemek için. Son plakanın son parçalarını da burada yerleştiriyorum. Bugünü dün gibi hatırlıyorum. Uzun süren bir işlemin ilk rahatlama kısmıydı. Son parçayı koyduğum anda da derin bir oh çekmiştim. Yerleştirmiş olduğum parçaları burada ikişerli sıra olacak şekilde sırasını da bozmadan başka bir yere alıyorum. Sıcak silikonu döktükten sonra yapıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. Aşağı yukarı 2 yıldır da bu şekilde kullanıyoruz. Hiçbir parçanın da dökülmüşlüğü olmadı. Almış olduğum ledleri çerçevenin içine koyacağım ve uygun ölçüde keserek son kalan açıkta olan kısımları kablo geçeceği için burada lehimle birleştirmek için ön hazırlığını yapıyorum. Gene birkaç akşam sürdü bu iş ama müzik eşliğinde keyifli, kafayı dinlendire yaptığım bir iş oldu. Şimdi zorlu etabın ikinci kısmına gelmiş bulunuyorum.
tekrardan atölyeye bir dönüş yaptım. Çerçevede şöyle bir yol izleyeceğim. Öncelikle olarak bir iç çerçeve hazırlıyorum. Daha sonra buna bir led döneceğiz içine. Üst tarafına fotoğrafımızı koyup dış çerçeveyle işi sonlandırmış olacağım. Dış çerçeveyi de birazdan izleyeceksiniz. Mıknatısla yapışıp kolayca fotoğrafları istediğim an değiştirebilecek bir şekilde güzel bir tasarım olacak o da. Şimdi dönelim iç çerçeve işine. Burada kesmiş olduğum parçaların bazı yerleri karşıdan görüneceği için bunları kestikten sonra boyamak zorundayım. Boyadığım parçaları gene bu işlemde bir gün sürdü aşağı yukarı. Tamamladıktan sonra bir günde kurumasına bıraktım. Ertesi gün gidip parçaları toplayarak tekrardan eve getirdim. Kesmiş olduğum iç çerçeveleri oluşturduğum basit bir düzenek yardımıyla 90 derece olacak şekilde birleştiriyorum. Birleştirirken de tutkal ve hızlı yapıştırıcıdan faydalandım. Başka da bir işlem uygulamadım. Sonuçta içeride duran boş bir kasa, kırılma riski olmayan bir şey. Bu kısımda da ahşap tornacıdan almış olduğum balık sırtı şeklindeki dış çerçeve parçalarını 45 derece kesimlerini yapıyorum. Freze ile plakamın arkasından bir resim çerçevesinden diğerine gidecek şekilde bir kablo kanalı hazırlıyorum. Bu kablo kanalı olmasaydı bir kalınlık oluşturacaktı kablo ve plakanın duvara düzgün yaslanmamasını sağlayacaktı. Birleştirmiş olduğum iç kasalara matkap ile delik açıyorum. Buraya havşa başıyla da vidaların başını saklayacak şekilde havşa deliğini açıyorum. Buraya vidaları sıkacağım ki tam karşısına mıknatıslar denk gelecek. Böylece dış çerçeve iç çerçeveden kolay bir şekilde ayrılabilir. Aynı zamanda fotoğrafı tutabilir durumda olacak. Hazırlamış olduğumuz iç kasaları plakaya montajını da yaptıktan sonra arkada açmış olduğum kablo kanallarından da kabloları geçirerek resim çerçevelerini birbirine led ile seri bir şekilde bağlıyorum. Ledlerin arkasına sıcak silikon sıkıyorum. Ledlerin arkasında yapışkan olmasına rağmen uzun ömürlü olması açısından sıcak silikonla yapıştırmakta çok büyük fayda var. Daha düzgün bir 90 derece elde etmek için bir gönye aldım ve ön yapıştırmayı hızlı yapıştırıcı kullanarak bunun yardımı ile yapıyorum. Bu tamamlandıktan sonra birazdan izleyeceksiniz. Çerçeveyi daha sağlam hale getireceğim ve sağlamlık testine sokacağım. Sütun matkaba bağlamış olduğum 1 milimetrelik delme ucuyla çerçeveleri dikey bir şekilde deliyorum. Bunun içine de tutkallı çivi saplayacağım ve bu şekilde sağlamlığı çok artmış olacak çerçevelerin. Çivilerin başlarını belli bir mesafede kerpeten ile kopartıyorum. O kalan uzunluktaki çiviler de çerçevenin içine saplanacak. Evet, buraya kadar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen düğmesine ve bu adamın yapacağı videolardan haberdar olayım diyorsanız abone ol düğmesine basarsanız mutlu olurum.
Birçok sayıda çerçeveye delik açmak için hızlı bir şekilde bantları yapıştırdım. Kolay bir şekilde hemen çerçevemi işaretleyip delik açacağım yerleri belirliyorum. Yine sütun matkap yardımı ile mıknatıslara oturtacağım yuvaları açıyorum. Bu yuvalar tam olarak karşıdaki kasanın vidalarına denk gelecek şekilde yapıyorum. Mıknatısları hızlı yapıştırıcı ile açmış olduğum yuvalara tek tek yerleştiriyorum. Bunun için de hızlı yapıştırıcı kullanıyorum. Tornavidanın ucu ara ara yapıştırıcı donuyor üzerinde. Onu da zımpara yardımıyla arada temizliyorum. Hazırlamış olduğum gene basit boyama düzeneği ile çerçeveleri kolay bir şekilde oturtturup çerçeveyi tutmak zorunda kalmadan bir bez yardımıyla boyama işlemini yapıyorum. Şunu da belirteyim, şu anki aklım olsaydı bezle değil kesinlikle bu işi bir sünger yardımı ile yapardım. Sünger çok daha kolay bir şekilde boyuyor ahşabı arkadaşlar. Ve geldik işin final kısmına. Bu kısımda 4 parça olan plakamı duvara montajını gerçekleştiriyorum. Suntaları önce matkapla deliyorum. Daha sonra ise hiltiyle duvara delik açıp plakayı yerinden çıkartacağım. Açmış olduğum deliklere de kalekim süreceğim. Kalekimi sürmemdeki amaç dübelle birlikte donduğu zaman çok daha kuvvetli bir şekilde tutunuyor. Ağır malzemelerde tavsiye ediyorum. Şimdi kalekimi sürerken de gözükmeyeceği için kalekimi silmedim. Eğer gözükeceği bir durum varsa da ıslak bir sünger ile silerseniz etraftaki çimentoyu da temizlemiş oluyorsunuz. Evet, artık burası da finalin finali. Son resimleri de yerleştirmesi için küçük yardımcımızı yanımıza aldık ve işlemi tamamlıyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 2,5 ay kadar süren bu çalışmada videoyu beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basın. Bu adamın yaptığı işleri takip edeyim diyorsanız da abone ol düğmesine basın. Hoşça kalın arkadaşlar.